Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biri. Vecihi Hürkuş. 1896'da İstanbul'da dünyaya geldi. 3 yaşındayken babasını kaybetti. Genç yaşında dul kalan annesi, 3 küçük çocuğuyla Harbiye'de resim hocası olan kayınbiraderinin yanına sığındı. Daha 16 yaşında bir çocukken gönüllü olarak Balkan Harbi'ne katıldı. İlk defa burada uçak gördü. Savaş bitiminde İstanbul'a döndü. Savaş sırasında başlayan merakı, o yıl yaşanılan bir olayla onun için bir kader haline geldi. 1914 yılında Balkan Savaşı'nın acı hatıralarını silmek ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuvvetini göstermek amacıyla İstanbul-Kahire uçuşu planlandı. Ancak teknik arızalardan dolayı Türk tarihinin ilk hava şehitleri verildi. Genç Vecihi bu olaydan çok etkilenerek pilot olmaya karar verdi. Artık tayyareci olmak istiyordu. Ancak yaşı küçük olduğundan kabul edilmedi. Ama en azından uçaklara yakın olsun diye makinist mektebine kaydoldu. Derken 1. Dünya Savaşı patlak verdi. Uçak makinisti olarak Bağdat cephesine gönderildi. Ancak bu görevi kısa sürdü. Burada yaralanınca İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı. İstanbul'a döndüğünde artık pilotluk eğitimi alabilecek yaşa gelmişti. Burada eğitimini tamamladıktan sonra tekrar cephe yolları gözüktü ona. Ruslara karşı açılan Kafkas cephesinde savaş pilotu olarak görevlendirildi. Genç pilot Ruslara karşı başarılı uçuşlar yapıyordu. Hatta o kadar iyiydi ki burada girdiği bir hava muharebesinde Rus uçağını düşürür ve Kafkas cephesinde uçak düşüren ilk Türk tayyareci olur. 8 Ekim günü yine bir hava muharebesinde uçağın kanadından vurulunca düşman topraklarına zorunlu iniş yapar. Böylelikle Hürkuş Ruslar tarafından esir alınır. Hazar Denizi'nin ortasında Nargin Adası'ndaki esir kampına gönderilen Hürkuş, Azeri Türklerinin yardımıyla adadan kısa sürede kaçar ve yurduna, İstanbul'a geri döner. Ancak İstanbul artık eskisi gibi değildir. Boğaz'da İngiliz zırhlıları demir atmış, Avrupa devletleri yönetimi ele geçirmiştir. Ancak tüm bu baskılara rağmen Anadolu'da da bir lider yükseliyordu. Bu liderin adını duyan Hürkuş, gizlice haremden kalkan bir gemiye biner ve Bursa üzerinden Eskişehir'e, oradan da Konya'ya giderek Mustafa Kemal önderliğindeki bu harekete katılmak istediğini söyler. Ve böylece Kurtuluş Savaşı'nda sivil pilot olarak yerini alır. Milli mücadele sırasında çok başarılı uçuşlara çıkan Vecihi Hürkuş, bir Yunan uçağını indirmiş, İzmir Hava Meydanı'na ilk giren ve işgal eden kişi olmuş, ayrıca Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve son uçuşunu gerçekleştirmiştir. Tüm bu başarılara imza atan pilot, kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ile onurlandırılmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 3 ayrı takdirname almış. Yine bu alanda da tek kişidir kendisi. Daha önce makinistlik eğitimi aldığı için Vecihi Hürkuş'un aklında hep kendi uçağını yapmak vardır. Savaşların sona ermesinin ardından İzmir'de açılan tayyare okulunda bir dönem eğitmenlik yapar. Bu sırada Edirne'ye yanlışlıkla inen bir yolcu uçağını almak için görevlendirilir. Bu hizmeti karşılığında uçağa Vecihi adı verilince içindeki uçak yapma isteği tekrar canlanır. Planlarını kendi çizdiği, kendi üretimi olan Vecihi K-6 adını verdiği ilk Türk uçağını tek başına 29 yaşında tamamlar. 1925 senesinde yaptığı Vecihi K-6 için uçabilirlik sertifikası almak istediğinde sertifika için bir teknik heyet kurulur. Fakat uçağı uçurup denetleyecek kimse olmadığı için sertifika verilemez. Vecihi buna rağmen bu uçak uçar diyerek izinsiz havalanır. İndiğinde Türkiye'nin ilk yerli uçağını yaptığı için tebrik beklerken bunun yerine ceza alır. İlk Türk uçağını yapan pilot, takdir edilmek bu yana 15 günlük ev hapsiyle cezalandırılınca hava kuvvetlerinden istifa eder ve devlet tarafından da uçağına el konur. Ancak içindeki uçma tutkusu bitmeyen bu adam pes etme niyetinde değildir.
Sivil havacılığa geçiş yaparak bir takım şirketlerde pilot olarak çalıştıktan sonra Kadıköy'de bir kereste dükkanı kiralar. Herkesten gizli bir şekilde 3 ay içinde ikinci uçağı Vecihi K-14'ü yapar. Ancak uçabilirlik sertifikası için Türkiye'de yetkin birisi hala yoktur. Bunun üzerine o zamanların en iyi uçak üreten ülkelerinden biri olan Çekoslovakya'ya gitmesini önerirler. Burada incelenen uçak büyük ilgi görür. Vecihi Hürkuş bu ülkede çok iyi ağırlanır ve kendisinden maddi olarak hiçbir şey talep edilmez. Uçağın dünya standartlarına uygun olduğuna dair bir belge ve Vecihi Hürkuş'a ise birçok plaket verilir. Vecihi Hürkuş trenle gittiği Çekoslovakya'dan kendi uçağıyla uçarak yurda geri döner. Hürkuş bir süre sonra Türk havacılığının gelişmesi için kendi gibi tayyareciler yetiştirmek ister. Ve 1932 yılında Türkiye'nin ilk havacılık okulunu kurar ve ikisi kız toplam 12 öğrenciyle eğitime başlar. Türkiye'nin ilk kadın pilotu olan Bedriye Gökmen ve Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen bu okuldan mezun olmuştur. Öğrencileriyle beraber bu okulda yeni uçaklar geliştirerek Vecihi K-15 ve Vecihi K-16 adında 2 tane yeni uçak yapılır. Hatta Vecihi SK adında uçak motoruyla çalışan bir deniz botu da yapılmıştı. Ancak bu okul maddi sıkıntılar ve diploma denkliği alınamaması sebebiyle kapatılır. O yıllarda Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalinde ise Türk Kuşu adı altında yerli bir uçak yapılma fikri vardır. Bunun için Vecihi Hürkuş Ankara'ya çağrılır. Bu proje kapsamında Atatürk'ün doğrudan desteğiyle yetiştirdiği öğrencilerin bir kısmı Rusya'ya eğitime gönderilir. Hürkuş ise Almanya'ya, dönemin en iyi uçak mühendisliği okuluna gönderilir. Hürkuş halihazırda kendi uçaklarını yapıp uçuran birisi olduğu için 4 yıllık okulu 2 yılda başarıyla tamamlayıp yurda geri döner. Fakat 1939 senesinde Türkiye'ye geri döndüğünde Mustafa Kemal Atatürk çoktan vefat etmiştir. Türk Kuşu projesi ise böylelikle devam etmez ve yarım kalır. Dönemin yönetimi ise 2 yılda mühendis olunmaz gerekçesiyle Vecihi Hürkuş'un Almanya'dan aldığı diplomayı geçersiz sayar. Hürkuş artık bu saatten sonra kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışır. Uçağıyla postacılık sektörüne girer, reklam şirketi açarak uçağıyla reklam uçuşları yapar. Hatta havadan zirai ilaçlama yapan bir şirket bile kurar. Ancak kurduğu şirketlerin hepsi engellemeler ve maddi yetersizliklerden dolayı iflas eder. Tüm bu olaylar yetmezmiş gibi Vecihi Hürkuş'un kızı paraşütle atlama esnasında paraşütü açılmayınca yere çakılıp vefat eder. Hürkuş uzunca bir süre göklere küser. Bu büyük suskunluğun ardından bir anda havacılığa hızlı bir giriş yapar. O dönem için çok büyük bir atılım olan Hürkuş Hava Yolları'nı kurar. Daha 1954 yılında Türkiye'nin pek çok yerine sivil taşımacılık yapar. Fakat yine engellemelerle karşılaşır. Uçakları sabote edilir, uçamayacak duruma getirilen uçaklarının sigorta giderleri ve bunların faizleriyle borçlandırılır. En sonunda da şirketin işletme izni iptal edilip tüm uçaklarına el konur. Hayatının sonlarında bu borçlar altında iyice ezilmiş ve 1. Dünya Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklardan dolayı bağlanan çok yetersiz maaşına da haciz konmuştur. Ve 16 Temmuz 1969 tarihinde sefalet içinde hayata gözlerini yumar. Vecihi Hürkuş, bütün isteği, azmi ve memleketine yaptığı hizmetlere rağmen hayatı boyunca engellenmeye çalışılmış, Türkiye büyük bir zekadan, kabiliyetten yoksun bırakılmıştır. Belki destek verilseydi şu an Amerikan yapımı F-16'lar kullanmak yerine havada Vecihileri görüyor olurduk. Kısacası Vecihi Hürkuş, memleketimizin belki de en az bilinen ama en büyük ayıplarından biri olarak tarihteki tozlu raflarda yerini almıştır.